Merhabalar. Bugün bir oyun hikayesiyle değil, bir efsanenin hikayesiyle karşınızdayım. Ragnar Lothbrok. Ragnar Danimarka'ya bağlı olan Kopenhag köyünde çiftçi bir anne ile babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kopenhag'ın kışları yoğun kar yağışlı ve sert geçtiğinden babası kışın hayvancılıkla uğraşırdı ve Ragnar da babasına her kış yardım ederek kendini geliştirirdi. Yaz geldiği zaman ise babası her Viking gibi baltasını kuşanır ve yağma yapmaya giderdi. Ragnar'ın en büyük hayali babasıyla beraber yağmaya gitmekti. Ancak babası Ragnar'ın henüz hazır olmadığını düşündüğünden onu yanına almıyordu. Takvimler 1100 yılının yaz ayını gösterdiğinde ise Ragnar'ın babası yine doğudaki Rus topraklarına yağmaya gitmişti. Artık 16 yaşındaki Ragnar kendini kanıtlamak istiyordu ve babasının yokluğunda Kopenhag'ın bağlı olduğu Roskilde şehrinde Lord Asser'in düzenlediği turnuvaya katılmayı planladı. Eğer turnuvayı kazanırsa hem babası geldiğinde ona kendini kanıtlayarak bir sürpriz yapacaktı hem de halk arasında popülerlik kazanacaktı. Bu yüzden Ragnar atına bindi ve hayatında ilk defa köyden çıkarak Roskilde şehrine gitti. Hayatında ilk defa büyük bir şehre gelen Ragnar çok heyecanlıydı ve arenanın yerini başta bulamasa da şehrin esnafına sorarak arenanın yolunu bulmayı başardı. Ben şimdi kaç para vereceğim? 75 lira vereceksin bana. Arenada turnuva için gelen birçok savaşçı vardı ve aralarında en genç olan Ragnar'dı. Bu yüzden turnuvaya katılan diğer savaşçılar Ragnar'ın yaşıyla Annene karnım ağrıyor mu dedin? diyerek dalga geçiyordu. Ragnar ise bu sözlere Sizi bir s**kerim sizi. diyerek karşılık verdi. Bu atışmaların üzerine turnuva başladı ve Ragnar elindeki kısıtlı ekipmana rağmen babasından ve avcılıktan öğrendiği yetenekleriyle ilk turu geçmeyi başardı. İkinci turda bir berserker ile karşılaştı ve savaşın başında omzuna bir balta yedi. Ancak yakın dövüşte berserkeri de alt etmeyi başarmıştı. Üçüncü turu da rahat geçmeyi başaran Ragnar artık finaldeydi ve hedefine sadece bir rakip kalmıştı. Karşısında zincir zırhlara sahip bir profesyonel süvari askeri vardı ve mücadele de beklenildiği gibi zor geçti. Ragnar dinamizmini kullanarak hızlı vuruşlar yapıyordu ancak rakibi her seferinde savuşturmayı başarıyordu. Ragnar rakibinin bir yerde açık vereceğini bildiğinden saldırılara devam etti ve 1, 2, 3 derken finaldeki rakibini de devirmeyi başardı. Ragnar artık hedefine ulaşmıştı. Götüne sokacağı bir adet zıpkın, bir miktar para ve popülerlik ile kendini kanıtlayan Ragnar yakın zamanda gelecek olan babasını sabırsızlıkla bekliyordu. Kısa bir sürenin ardından Viking yağmacılar yurda dönmüştü ve hepsi ilk olarak çok sevdikleri tavernaya gittiler. Kalabalığın arasında babasını bulmaya çalışan Ragnar da tavernaya gitti. Etrafta insanlar içip eğleniyorlardı ancak Ragnar'ın babası henüz ortalıkta yoktu. Bunun üzerine Ragnar tavernadakilere babasını sormaya başladı ve burada acı haberi aldı. Babası Valhalla'ya gitmişti. Genç Ragnar babasına tam kendini kanıtlayıp hayalini gerçekleştirecekken bu trajik ölüm üzerine büyük bir üzüntü yaşadı. Artık tavernanın bir köşesinde öylece duruyor ve şimdi ne olacak diye kendi kendine düşünüyordu. Annesinin henüz haberi olmadığından Ragnar köye dönüp annesine bu haberi vermeye gitti. Ve zaten ölüm döşeğindeki annesi bu haberi duyunca iyice rahatsızlandı. Ve ölmeden Ragnar'dan son istek olarak İşi buldun, şimdi kız bulacaksın. Bir de bunu bana getireceksin. Ragnar'ın evlilik yaşı gelmişti ve annesini de kırmak istemeyen karakterimiz son kazandığı turnuvada hem para hem şöhret kazanmıştı. Ve bunları da kullanarak köydeki sarışın komşu kızı Lagertha ile evlendi. Hastalığı ilerleyen annesi ise oğlunun dünya evine girdiğini görerek mutlu bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Ragnar kısa bir sürede hem annesini hem de babasını kaybetmişti. Ancak yas tutacak zaman yoktu ve karakterimiz babasının mirasını devam ettirerek kışın hayvancılık yaptığı, yazın ise yağma yapmaya gittiği klasik bir Viking hayatına geçti. Ragnar pek hırslı biri olmasa da oldukça meraklı biriydi ve yağma için gidecekleri diyarları keşfetmeyi çok istiyordu. Viking geleneklerine göre yaz ayı geldiğinde savaşlar Lord'un huzurunda toplanır ve Lord'un yağma yapılacak bölgeyi açıklaması beklenirdi. Sert geçen bir kışın ardından nihayet yaz ayı gelmişti ve Ragnar Roskilde şehrinde Lord'un huzuruna gidecekti. Fakat karakterinin eşi Lagertha da bir savaşçı olduğundan Ragnar ile bu yağmaya gitmek istiyordu. Ragnar başta daha yeni evlendiği eşini riske atmak istemese de en nihayetinde isteğini kabul etti ve Manita'yı da yanına alarak Roskilde şehrine gitti. Ragnar Lagertha ile beraber tavernada Lord Asser'i bekliyordu. Ancak bu esnada sarhoş bir Viking Lagertha'nın yanına giderek ona yanlamaya başladı. Tabi Lagertha onu kovmayı başarsa da Ragnar duruma çok öfkelendi ve tenhada adamı kıstırarak öbür dünyaya yolladı. Böylece yağma öncesi elleri de ısındıran Ragnar artık tamamen hazırdı ve Lord Asser nihayet şehre gelerek yağma yapılacak yeri açıkladı. Rusya. Böylece hazırlıklar yapıldı ve Ragnar doğu topraklarında ilk yağmasına gitti. Burada Baltık kıyılarına çıkan Vikingler ilk durak olarak Voronino köyünü belirlediler ve Ragnar'ın ilk yağması başladı. Yağma sırasında köylüler evlerini korumak için birlik olarak direniş başlattılar ve böylece köy muharebesi başlamış oldu. Viking tarafı klasik taktikleri olan kalkan duvarıyla düşmanı bekliyordu ve Ragnar da kalkan duvarının içindeydi. Düşman piyadeler hücuma geçtiğinde sert bir mücadele başladı. Ancak bir sorun vardı. Köylülerin arka tarafta sayıları oldukça fazla olan okçuları vardı ve bu okçular Vikinglere büyük sorun yaratıyordu. Bu yüzden Ragnar daha ilk savaşı olmasına rağmen büyük bir özgüven göstererek arka tarafa doğru ilerledi ve karşısına çıkan okçuları teker teker doğradı.
Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Zafer kazanılmıştı ve Vikingler yağmaya başladı. Doğu'nun zenginlikleri çok fazla olmasa da burada güzel bir ganimet ele geçirildi ve birkaç ay daha süren yağmalardan sonra Ragnar memlekete geri döndü. Ragnar'ın ilk yağması oldukça başarılı geçmişti ve artık gerçek bir Vikingdi. 4-5 yıl boyunca aynı bu düzende yaşamaya devam eden Ragnar gitgide tecrübeleniyordu ve artık sakalları bile çıkmıştı. Bu süreçte Lagertha ile Bjorn adında bir oğlu oldu. Fakat her şey iyi gidiyor gibi görünse de Ragnar'ın rahatsız olduğu bir konu vardı. Lord Asser her sene ganimeti fena olmasa da yeterli olmayan doğu topraklarına yağmaya gidiyordu ve batıda çok daha büyük zenginlikler olduğunu söyleyen insanlar olsa da Lord Asser bu söylentilere inanmıyordu ve mevcut gemilerle batıya gitmek ölümcül olabilirdi. Bu yüzden Ragnar yıllardır araştırdığı ve okuduğu kitaplarla köyden arkadaşı Floki ile beraber engin denizleri aşacak bir gemi geliştirdi. Oseberg. Ragnar bu gemiyle batıya gidip yağma yapmak istiyordu. Böylece hem batının varlığını kanıtlayacak hem de gidebildiğini gösterecekti. Merhabalar. Ancak Ragnar'a savaşabilecek adam lazımdı ve handan bazı insanlara elindeki son paraları vererek yanına aldı. Böylece Lord'dan habersiz bir şekilde batıya yelken açan Ragnar, engin denizleri binbir zorlukla aşarak en nihayetinde Britanya kıyılarına ayak bastı. Britanya adası siyasi olarak birçok krallığı barındırıyordu ve Ragnar'ın birliği İskoçya'ya bağlı Edinburgh şehrinin güneyindeki Dunbar yerleşkesine çıktı. Başlangıçta öncü birliklerle adayı keşfeten Ragnar, devamında yağma için planlar yaptı ve Dunbar köyünü yağmaya başladı. Ragnar elindeki elit Viking birliğiyle direnen köylüleri rahat yenebileceğini biliyordu. Ancak uzun vadede imkanları kısıtlı olduğundan adam kaybetmek istemedi ve avantajlı dar bir geçitte kalkan duvarı kurarak saldırıyı bekledi. Böylece Ragnar hiçbir kayıp vermeden savaşı kazanmayı başardı. Ancak tam bismillah deyip yağmaya başlayacakken daha oyunun yükleme ekranı bitmeden Abi selam. Edinburgh Lord'u Aed Ragnar'ın karşısına çıktı. Ve köyümü yağmalamışsın. Herhalde açsınız ve benim kiracılarım da aç tarzı böyle anlamadığım bir şeyler söyleyerek boş bir edebiyat yaptı. Sonra da senden avantajlıyız teslim ol dese de Ragnar askerlerinin daha tecrübeli ve kaliteli olduğunu bildiğinden teslim olmayı reddetti. Ve Ragnar'ın kariyerindeki belki de en önemli savaş başladı. Ragnar ordusuna güvense de sayı olarak çok dezavantajlıydı. Ancak Lord Aed'in ordusunun büyük bir kısmı okçulardan oluşuyordu. Ve bu da kalkan duvarıyla meşhur olan bir halk için aslında bir nevi avantajdı. Ragnar aynı geçitte aynı taktiği uygulayarak kalkan duvarını oluşturdu. Ve önce Lord Aed'in sayıca az ve tecrübesiz askerlerden oluşan piyade birliğini öldürdü. Piyadelerin savaş dışı kalmasıyla geriye sadece okçular kalmıştı ve Ragnar yakın dövüşte okçuların şansının olmadığını bildiğinden hücum emri verdi. Ragnar savaş sırasında Lord Aed ile karşılaştı ve Aed her ne kadar kaçmaya çalışsa da Ragnar ata binerek onu takip etti ve Lord Aed'i de muharebe ortasında indirmeyi başardı. Savaş sonrası Lord Aed tutsak alındı ve Ragnar büyük bir ganimet elde ederek artık sadece köylüleri değil bir lordu bile yenebilen büyük bir lider olmaya başlamıştı. Tabi karakterimiz savaşı her ne kadar kazansa da adamlarının yarısını kaybetmişti ve bu sefer de yağma yapamadan Alexander adlı Merhabalar. bir başka İskoç lordu Ragnar'ın karşısına çıktı. Ragnar burada çok dezavantajlı bir durumdaydı ve bu durumdaki herkes normal şartlarda geri çekilirdi. Ancak Ragnar'da öyle bir taşak vardı ki burada savaşma şaka abartmayın amına koyayım. Burada savaşmak isterdim ancak kazanma şansım olmadığından direkt topukladım ve İngiltere topraklarına kaçtım. İngiltere ile İskoçya'nın arası kötü olduğundan bu topraklarda Ragnar'a katılmak isteyen birçok gönüllü vardı ve karakteriniz burada birliğini hem büyüttü hem de tekrardan organize olarak yarım kalan yağmasını tamamlamaya gitti. Fakat yolda Ragnar'ın karşısına İskoçya kralı Edgar çıktı ve Ragnar onu tek yakalarsa yenebilirdi. Bu yüzden Ragnar Kral Edgar'ı kovalamaya başladı. Ancak Edinburgh şehrine giden Edgar daha hızlıydı ve bu kovalamaca sırasında Ragnar'ın arkasından Lord Alexander kralın yardımına koştu. Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdum. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Ragnar sayısal olarak yine dezavantajlı konumdaydı. Ancak bir kere kaçmıştı ve daha fazla kaçmaya niyeti yoktu. Ragnar'ın ordusunun büyük bir bölümü piyadelerden oluşurken düşman ordusu yine okçulardan oluşmaktaydı. Ve Ragnar minimum kayıpla yakın mesafeye girebilmek için yine kalkan duvarını kurdu ve ordusuna ilerleme emri verdi. İskoç tarafı Viking askerlerini ok yağmuruna tutmuştu. Ancak kalkan duvarını geçmek o kadar kolay değildi ve Ragnar'ın askerleri yakın mesafeye girdi.
Burada okçular son anda geri çekilmeyi başarsa da İskoç piyadelerinin hepsi yok edildi. Artık sadece okçular vardı ve Ragnar hücum emri vererek okçuların da üstüne yürüdü. Ragnar savaşın bu kısmını kazansa da organize olabilmek için geri çekildi ve devamında kalan son İskoç askerleriyle tekrar karşılaştı. Tabi ikinci kısımda düşman askerleri oldukça tecrübesiz olduğundan Ragnar dümdüz taarruz ederek savaşı kazandı. Savaş sonrası Kral Edgar ile Lord Alexander tutsak alındı ve Ragnar burada çok büyük bir zafer kazanmıştı. Fakat askerleri oldukça yorgundu ve Britanya'da daha fazla kalamazdı. Zaten bu savaştan sonra büyük bir ganimet kazanmıştı ve yağma yapmaya da gerek kalmamıştı. Bu yüzden Ragnar hızlıca Danimarka'ya doğru yola koyuldu. Yolda tutsaklarla ne yapacağını düşünen Ragnar hem popülerliğini arttırmak hem de düşmanlarına korku salmak için İskoçya Kralı Edgar'ı idam etti. Lord Alexander ise fidye karşılığında satıldı. Bunun üzerine Ragnar Danimarka'ya geri döndü ancak namı ondan önce gelmişti ve insanlar onu hayranlıkla karşıladı. Batı'nın aldığı ganimetlerle burada gitgide zenginleşen Ragnar artık çok güçlü bir figürdü. O artık sıradan bir Viking değil, tanrıların favori çocuğu Ragnar Lothbrok'tu ve onun maceraları İskandinavya, Britanya ve Avrupa'nın bir kısmında ozanlar tarafından dilden dile anlatılıyordu. Tabi Lord Asser kendisinden habersiz bir şekilde batıya giden ve artık kendisinden bile daha popüler olan Ragnar'dan rahatsız olmuştu. Bu yüzden Dalgarak Asser ilk olarak Ragnar'ın ganimetinin yarısına el koydu. Devamında ise Ragnar'ın Roskilde şehrine girişini yasakladı ve Roskilde şehrinde Ragnar'ın hikayesini anlatan ozanları da idam etti. Ragnar'ın aslında tahtta gözü yoktu ancak Lord Asser Ragnar'ı kendisine tehdit olarak görmüştü. Tüm bu yaşananlar üzerine karakterimiz Lord Asser'in bir sonraki adamının onu öldürmek olacağını düşünüyordu ve bu yüzden de harekete geçmeliydi. Artık belli bir popülariteye sahip olan Ragnar, İsveç krallığında kendine asker ve yoldaş alarak gücünü arttırdı ve artık Lord Asser'in karşısına çıkmaya hazırdı. Ragnar geri döndüğünde Lord Asser onu avlamak için her yeri arıyordu. Ancak Ragnar'ın kendisinden daha güçlü bir orduyla karşısına çıkmasıyla Lord Asser avlanırken av olmuştu. Ragnar bu sefer sayısal açıdan daha üstündü ve açık arazide iki ordu karşılaştı. Savaştan sonra Lord Asser tutsak alındı ve gitgide güçlenen Ragnar her ne kadar istemese de ibreti alem için Asser'i infaz etti. Normal şartlarda bir lord öldüğü zaman toprakları ölen lordun ailesine geçerdi. Ancak Ragnar Roskilde halkının kabul ettiği meşru bir liderdi ve halk onu liderleri olarak görmek istiyordu. Tabi Ragnar Danimarka kralı Erik'e bağlı bir lordu öldürmüştü ve normal şartlarda böyle bir durumda kral ve destekçileri intikam alırdı. Ancak Vikinglerdeki siyasi yapı sert bir otoriteye sahip değildi ve krala bağlı lordlar krala para ile asker verdikten sonra kendi işlerini istedikleri gibi takılabiliyorlardı. Bu yüzden Kral Erik bu yaşanan Lord Asser'in kendi içindeki bir kan davası gibi gördü ve Ragnar'a kendisine katılmayı kabul ederse müdahale etmeyeceğini söyledi. Tabi Ragnar Kral Erik'in bu teklifini kabul etti ve artık Ragnar şehir yöneten, kendi adamları ve tahtta olan bir Danimarka lorduydu. Lord Ragnar. Karakterimiz artık her açıdan daha fazla imkana sahipti ve bu imkanları kullanarak Britanya adasında büyük bir yağma yapmak istiyordu. Bu yüzden Ragnar yaz ayına kadar krallık içindeki nüfuzunu, ekonomik gücünü ve klandaki yoldaşlarına da birlik kurdurtarak askeri gücünü arttırdı. Önceki seferinde Ragnar İngiltere krallığında asker toplarken az çok bölgeyi öğrenmişti ve bu sefer İskoçya'ya değil, güneye yani İngiltere krallığına inecekti. Böylece Ragnar çevredeki lordları da yanına alarak büyük bir ordu kurdu ve batıya doğru yola koyuldu. Büyük Viking ordusu Newcastle yakınlarında adaya çıktı ve orduda önce çevre köyleri yağmalamak isteyen olsa da Ragnar bu büyük orduyla köyü yağmalamanın mantıksız olacağını düşündüğünden direkt York şehrine doğru yürüdü. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan?
York şehrini savunan sadece 573 asker vardı ve Viking ordusu sayıca çok üstün durumdaydı. Fakat Ragnar şehri fazla kayıp vermeden ele geçirmek istiyordu ve bunun için surları yıkması lazımdı. Bu yüzden Ragnar Floki'nin de yardımlarıyla kuşatma için trebüşe inşa etmeye başladı. Ancak daha kuşatmanın başındayken Lord Herbert liderliğindeki İngiliz ordusu yardıma geldi. Ragnar İngilizlerin bu kadar büyük bir orduyu bu kadar kısa bir sürede getirmesini beklemiyordu ve taraflar güç bakımından neredeyse kafa kafayaydı. Ragnar bu savaşı kaybederse adaya uzun bir süre tekrar gelemeyeceğini biliyordu ve bu yüzden oldukça dikkatli olmak zorundaydı. İki ordu ufak tepelerin olduğu açık bir arazide karşılaştı ve İngiliz ordusunun büyük bir kısmı atlı askerlerden oluşuyordu. Bu yüzden Ragnar Bannerlord haritasının sınırlarını da kullanarak tepenin üstünde piyadelerin yarım daire oluşturduğu, okçuların ise dairenin ortasına pozisyon aldığı bir düzene geçti. Bu taktikle İngiliz atları Viking piyadelerini kanatlardan arkalayamayacaktı ve okçular da rahatça atış yapabilecekti. Taktik faslı bittikten sonra savaş başladı ve İngiliz ordusu Ragnar'ın beklediği gibi hücuma geçti. Ragnar'ın taktiği işe yaramıştı ve süvarilerin büyük bir kısmının dağılmasıyla çoğunluğu piyade ve okçulardan oluşan İngiliz takviye birlikleri geldi. Düşman süvari sayısının azalmasıyla Ragnar daire formasyonunu bozdu ve piyadelerle uzun bir kalkan duvarı oluşturarak okçuları da tepeye yerleştirdi. İngiliz piyadeleri sayıca daha azdı ve uzun kalkan duvarının sadece orta kısmına saldırabiliyorlardı. Bu yüzden Ragnar çok mantıklı bir hareket yaparak birliklerini hattı bozup saldırma emri verdi ve böylece Viking ordusu İngiliz askerlerini arkadan sararak çevrelemiş oldu. Bu sayede piyadelerin de dağılmasıyla arka taraftaki okçular kalmıştı ve Ragnar onların da üzerine hücum etti. Savaşın bu kısmında Viking ordusu çok olmasa da ufak bir farkla kazanıyordu ve okçu birliklerinin büyük bir kısmı da yok edilmişti. Ancak Ragnar hata lüksünün olmadığını bildiğinden hücuma devam etmek istemedi ve piyadelerini geri çekerek tekrardan kalkan duvarı oluşturdu. Burada yine aynı taktikle saldıran Ragnar düşman birliklerini yenmişti. Ancak İngiliz takviye birliğinin beklenenden hızlı bir şekilde gelmesiyle Ragnar askerlerine geri çekilme emri verdi ve geri çekilirken düşmanı okçu menziline sokmayı planladı. Burada Ragnar okçulardan inanılmaz bir verim aldı ve İngiliz ordusu adeta ok yağmuruna tutulmuştu. Ve daha fazla dayanamayan İngiliz ordusu savaş alanından kaçmaya başladı. Burada Ragnar istese savaşı bitirebilirdi. Ancak askerlerin ileride tekrardan toplanıp kendisine sıkıntı yaratacağını bildiğinden kimsenin kaçmasını istemiyordu. Ve klasik usta Bannerlord taktiğini yaparak önce savaştan geri çekildi, sonra da kalan orduya askerlerini göndererek savaşın mutlak galibi oldu. Ragnar çok büyük bir zafer kazanmıştı ve savaştan sonra 3'ü klan lideri olmak üzere 4 tane lordu tutsak olarak aldı. Ragnar İngiltere'de daha uzun bir sefer planladığından lordların tekrardan ordu kurup gelmesini istemiyordu ve klan lideri olan 3 lordu idam etti. Bu arada bu 3 lordu idam ettikten sonra yaklaşık bir 15 dakika şu bildirimlerin gitmesini de bekledim. Tabi o sırada da bir ansiklopediden duruma bir bakayım dedim ve şöyle bir şey çıktı. Devamında ordunun büyük bir kısmı yaralı olsa da Ragnar ordudaki cerraha da güvenerek kuşatmaya devam etti ve trebüşelerle surları yıkarak hücum emri verdi. Ragnar York şehrini ele geçirmişti ve normalde Vikingler bu toprakları ya talan eder ya da yakıp yıkardı. Fakat Ragnar burada çok tepki çeken bir karar vererek York şehrine merhamet gösterdi. Bu kararın sebebi ise Ragnar'ın İngiliz topraklarındaki tarım potansiyelini görmesiydi. Ragnar'ın amacı artık Britanya'nın zenginliklerini yağmalamak değil, halkıyla bu topraklara yerleşerek zenginliği kendileri üreten bir toplum oluşturmaktı. Fakat Ragnar her ne kadar gözünü İngiltere'nin topraklarına dikse de o henüz bir kral değildi ve bu karar bazılarını rahatsız etmişti. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Biliyorum video yarım kaldı
sarmadı. Daha devam edebilir. Ancak kanala daha önce böyle bir içerik yapmadığım için önce bir durumu görmek istedim. O yüzden eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ki ben de ikinci bölümü çekip çekmemem gerektiğini anlayayım. Onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.